Her filozofun kendince tuhaflıkları vardı ve düşünceleriyle sıyrıldıkları noktalar vardı ama şu ana kadar anlattığım filozoflardan daha farklı birisi benim için, en azından Herakleitos. Bu arada Herakleitos elimize en çok yazısı, yani fragmanı ulaşmış olan kişi. Diğer düşünürlerin felsefelerine ilişkin bilgileri Aristoteles'in Fizik, Metafizik gibi kitaplarından, yani ikinci kaynaklardan edinmiştik. Oysa Herakleitos'un elimize fragmanları kalmış. Hatta bu fragmanlar Türkçeleştirip derlenerek Cengiz Çakmak'ın derlemesiyle Kabalcı Yayın Evi tarafından yayınlandı. Herakleitos'la özel olarak ilgilenmek isteyenler bu kitabı edinebilirler ama öncelikle videoyu izleyin. Daha sonra karar verirsiniz Herakleitos'un gerçekten acayip bir insan olup olmadığına. Thales Arke'nin su, Anaximandros Apeiron, Anaximenes hava, Pitagoras ise sayılar olduğunu söylemişti. Herakleitos tüm bunlara karşı çıkarak Arke'yi biraz daha farklı bir şekilde tanımlıyor. Her şey ateşle, ateş ise her şeyle değiş tokuştur. Tatam, ateş. Ateşi düşünün. Ateş sürekli olarak hareket halindedir ve karşılaştığı nesneleri ateşe attığınızda değiştirme gücüne sahiptir. O hangi nesneyle karşı karşıya gelirse nesneyi kendi içerisinde eritir. Buna rağmen ateş hiç değişmeden varlığını korur. Herakleitos ateşi incelediğinde onda çok hususi, çok özel bir nitelik olduğunu keşfederek oldukça heyecanlanmış olmalı. Gerçekten de ateş diğer arkelerden biraz daha farklı ama bunu birazdan anlatacağım. Ben lisede ilk felsefe dersi aldığımda böyle bir klasik felsefe kitabı vardı, hatırlarsınız. Orada Herakleitos'un Arke'yi ateş olarak söylediği yazmıştım. Ve direkt aklıma şu gelmişti. O zamanlar da lise felsefe dersini çok severdim ve merakla dinlerdim. Ateş mi? Bu hiç de çok özel bir düşünce değil ki Thales su dedikten sonra. Yani Herakleitos gibi bir adam, filozof, bunu nasıl düşünememiş ki? Ateşin üstüne su atarsanız, yeterli miktarda su atarsanız ateş söner. Daha sonra üniversitede antik çağ felsefe tarihi ve metinleri dersi aldığımda Herakleitos'un aslında hiç de böyle bir şey söylemediğini öğrendim. Ezberci lise felsefe kitabı Arke ateştir deyip geçmişti ama Herakleitos daha derin bir anlamdan bahsediyordu. O ateş derken ateşin fiziksel mevcudiyetinden ziyade ateşteki oluştan bahsediyordu. Yani varlıktan ziyade bir süreç. Herakleitos'un kastettiği arke bir çeşit oluş, yani önce varoluş sonra yok oluş. Bu hareket ve devinimin kendisine dikkat çekmek istiyor aslında. Ondan önceki düşünürler de tabii ki de doğada bazı şeylerin devindiğini, değiştiğini, dönüştüğünü görmüştü ama kimsenin aklına evrendeki temel ilke ve arkenin değişimin kendisi olduğu gelmemişti. Değişmeden kalan tek şey değişimin kendisidir. Bu noktada Herakleitos diğer düşünürlerden farklı olarak evrendeki ana madde ve ilkenin somut fiziksel nesneler veya apeiron gibi soyut bir kavram olduğunu değil, oluşun kendisi olduğunu söyledi. Panterei, her şey akar. Doğarız, büyürüz, yaşlanırız ve ölürüz. Sıcak olan soğuk olana, kuru olan ıslak olana, parlak olan sönük olana, bütün nesneler yok olmaya doğru sürekli olarak bir hareket ve devinim içindedir. Her şey devamlı olarak birbirine dönüşür. Eğer her şey sürekli olarak birbirine dönüşüyorsa, yok olup yeniden var oluyorsa aslında her şey bir ve aynıdır. Evrendeki her şey devamlı olarak devinip değişiyorsa siz de aslında dünkü sizle, hatta bu konuşmayı yapmadan önceki Dilara ile şu anki Dilara da aynı Dilara değil. Hop, hatta yine değiştim. Çünkü sürekli olarak zaman kavramı sebebiyle değişiyoruz. Masanın üstünde biraz daha fazla toz var sanki 5 dakika öncesine göre. Herakleitos doğrudan zamana işaret etmiyor ama her şeyin bir oluş ve devinim içerisinde olduğunu söylemek, yani her şeye bir başlangıç ve bitiş atfetmek ileride nerelere gidecek tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü bu zamanın kendisini sorunsallaştırmayı da gerektirecek. Aynı nehre 2 defa girilmez. Herakleitos'un belki de en ünlü sözlerinden bir tanesi de bu. Aslında biraz da tartışmalı bir söz. Yani Herakleitos'un bu anlama gelen başka 2 fragmanı var ama söylediğim şekliyle bu sözün aslında Herakleitos'un kendisine ait değil de daha sonradan onu okuyup yorumlayan Kratilos'a ait olduğu söylenir. Ama Herakleitos zaten bu anlama gelebilecek birkaç söz söylüyor. Aynı ırmaklara gireriz ve girmeyiz. Biziz ve biz değiliz.
Aynı nehre 2 kere girilmezden daha karmaşık bir söz. Ama biziz ve biz değilizdeki şey aslında böyle çok da çelişkili. Yani hiçbir şeyin kendisiyle sürekli olarak özdeş olmadığından bahsediyor. Yani A ile dönüşüyor. Herakleitos'un burada nehir örneğini vermesi oldukça güzel. Şimdi bir nehir düşünelim. Nehirdeki sular sürekli olarak aktığı için siz o nehre yeniden girdiğinizde aslında su değişmiş olur. Farklı bir suyun içerisine girersiniz. Ama bir noktada da hala aynı nehir olmaya devam eder. Yani başka bir yere gitmemiştir. Çünkü nehrin içinde akan sular değişse bile nehrin yatağı o sulara hep aynı şekilde şekil verir. Yani onu düzenleyen, onu o şekilde tutan bir ölçü var. Nasıl ki nehrin yatağı bütün o akan suları ve değişimin ölçütüyse, yani onu sabit tutan şeyse, evrendeki bu değişimi kontrol eden ve ona bir düzen kazandıran, değişmeden kalan bir ilke olması gerekiyor. Yani toparlarsak değişime imkan verenin kendisinin değişmeden kalması gerekir. Bu düzen, bu ilke logostur. Şu an antik Yunan felsefesindeki en öne çıkan 2 temel kavramı da ele almış olduk. Bunlardan bir tanesi arke'ydi. Yani temel dayanak anlamındaki yapı taşı, temel madde anlamındaki kelimeydi. İkincisi ise logos. Logos'u doğrudan Türkçe'ye çevirmek oldukça zor çünkü çok fazla anlama gelebilen bir kelime. Grekçe de ilginç bir dil. Gerçekten felsefe yapmaya ne kadar uygun bir dilmiş diye düşünüyorsunuz. Logos'un birden çok fazla anlamı var. Bunlardan bazıları şu şekilde: ölçü, düzen, ilke, oran, hakikat, akıl, aynı zamanda söz. Şimdi Herakleitos beni bu kadar heyecanlandırırken konuyu da biraz zenginleştirmek için biraz bu noktada parantez açalım ve konudan sapalım. Çünkü çok ilginç yerlere gidecek. Yani benim için en azından oldukça ilginç. Yuhanna İncil'i şöyle başlar. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz? Hangi söz? Bu logos anlamındaki söz olabilir mi acaba? Yani Hristiyanlıkta Yuhanna İncil'i bu öğretiyi Herakleitosçu bir açıdan antik Yunan'daki logos kavramından evirerek bu noktaya getirmiş olabilir miydi? Çünkü Herakleitos da tam olarak böyle bir logostan bahsediyor aslında. Fark ettiyseniz Yuhanna İncil'inin sözü kullanma biçimi bugün bizim anladığımız ağızdan çıkan laf anlamındaki söz değil. Yani antik Yunan felsefesinin bilhassa Herakleitos'un izini bu noktada görmek oldukça mümkün. Çünkü Herakleitos'un bahsettiği logosun anlamlarından biri söz derken böyle bir sözden bahsettim. Söz burada hakikatin kendisi. Tamam, o zaman bir logostan bahsettik ve madem üzerine de İncil'den, yani semavi dinlerden alıntı yaptık, sizce Herakleitos için logosun mevcudiyeti, mahiyeti ne? Yani dışarıdan bir tanrı gibi başka bir dayanak mı var? O mu bu logosu sağlıyor? Herakleitos buna ne der sizce? Sürekli olarak zıtlıkların bir bütün olduğunu, evrendeki bütün çokluğun bir birlik olduğunu, birin, çoğun, logosun, arkenin aslında aynı şey olduğunu söylerken sizin kafanızda bunu yaratmaya çalışmıştım. Bugün bizim bir inanış biçimi olarak gördüğümüz panteizm dediğimiz şey Herakleitos için bir kozmoloji. Herakleitos bir panteist. Onun için logos, arke, birlik, çokluk hepsi doğayla aynı şey aslında. Eğer burada bir tanrıdan bahsedeceksek, bu evren ve logosa önsel olarak onların hepsini tutan, onların hepsini gerçekleştiren bir tanrı yerine evrenin kendisini, doğanın kendisini bir tanrı olarak ele almamız gerekecek Herakleitos özelinde. Çünkü onun için logosun farklı farklı anlamlarında olduğu gibi, Yuhanna İncil'inin de söylediği gibi düzen, evren, birlik, çokluk ve tanrı hepsi bir ve aynı şey. Burada bir soru daha sorabiliriz. Madem tanrı ile evren ve logos hepsi aynı şey, buna yine tanrı üzerinden gidelim. O zaman bir tanrı, dışarıda bir tanrı yoksa, yani bir tanrının kararı yoksa biz neden varız? Neden buradayız? Logos'un herhangi bir ereği yoktur. Zamanda mı oynayan bir çocuktur?
Hükümdarlık gücü bir çocuğun gücüdür. İşte bu cümle Nietzsche'nin büyük hayranlığını kazanan cümle. Evrenin temelinde bulunan logos bir çocuğun aklına benzetiliyor. Yalnız buradaki çocuk kendi kendiyle oyun oynayan bir çocuk. Nietzsche'nin ünlü benzetmesiyle deniz kenarında kumdan kaleler yapan, sonra da sıkılınca o kumdan kaleleri pat diye yıkan bir çocuk. Bu benzetmeyle anlatmak istediği hem Herakleitos'un hem de Nietzsche'nin şu: Tanrı veya logos diyelim, evreni veya bizi belirli bir amaca yönelik yaratmadı. Evren herhangi bir amacı olmaksızın var. Nasıl ki bir çocuk önce oyun oynamak için saatlerce bir şey inşa edip sonra da canı istemediğinde pat diye o kumdan kaleyi yıkıyorsa, evren de bu şekilde çok da mantıklı böyle bir açıklaması olmaksızın, yani bir ereği olmaksızın öylesine meydana gelmiştir ve zamanı geldiğinde de öylesine kendiliğinden yok olacaktır. Şimdi bu düşünceyi anlamak bizim için biraz zor, çünkü hem semavi dinler özelinde hem de fizik yazarları özelinde biz sürekli evrende, doğada, hayatta bir nedensellik arıyoruz. Yani her şeyi bir nedene dayandırıyoruz veya iki şey arasında birbirinin nedeni ve sonucu olması arasında böyle bir deterministik ilişki kurmaya çalışıyoruz. Mesela kitabı kim yaptım? Ben. Beni kim yaptı? Annem. Annemi kim yaptı? O. O onu neden yaptı? Bu bunu neden yaptı derseniz bu soruları hiçbir zaman tükenmek bilmez ve bu soruların aslında başladığı bir ilk nokta bulamazsınız. Bu şekilde içinden çıkılmaz çok fazla soru var aslında. Yani evren kendi kendine meydana gelmiş olamaz. Evreni kim yarattı? Tanrı yarattı. Tanrı'yı kim yarattı? Tanrı kendi kendine meydana geldi gibi. Her seferinde ondan bir önceki adıma giderseniz ve bir neden ararsanız aslında bu işin içinden çıkılmayacak bir kısır döngüye dönüşür. Bizim şu an evreni ve hayatı sorunsallaştırma biçimimiz bu yüzden sürekli olarak iki şey arasında bu nedenselliği aramak, yani deterministik bağlantılar bulmak. Oysa bunu bir kenara attığınızda, nasıl ki semavi dinler için Tanrı ezeli ve ebedi ise, yani kendi kendine varsa, Herakleitos'un bu düşüncesinin özelinde evrenin herhangi bir amaç olmaksızın kendi kendine ezeli ve ebedi olarak var olduğu. Herakleitos konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve sizi de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırmıştır onun düşünceleri ve felsefesi. Gelecek videoda görüşmek üzere. Merakla, felsefeyle kalın.